Erzurum Dadaşlar Diyarı'na hoş geldiniz. Allah aşkına şurası buz tutmuş. Öyle mi gidiyorsun? Böyle gidiyorsun değil mi? Ha böyle. Giymiyorsun. Giymeyeyim. Maşallah. Çok akıllıca olmuş abi motorla gelmem değil mi? Ne kahve? Gavur. Valla ben gavur içmiyorum. Valla şeker olsa hoştur ama şeker yoktur. Kaporta kısımlarım şuram ve şuram donuyor şu anda. Şunlar bile donmuş. Hareket etmiyor. Her yer buz tutmuş. Hazırlanırken videoyu da açmış olayım. Tek kadın tek motor 81 il Türkiye seyahatimin 12. şehri olan Erzurum şehrine hoş geldiniz. Ben Saliha. Tek başıma motosikletimle Türkiye'nin 81 ilini gezmek için yola çıktım ve şu anda yoldayım. Hatırlarsanız en son Erzurum'a gelmiştik. Sadece bir gece kalacaktım burada. Fakat sonrasında birazcık daha uzun sürdü bu. Kar yağdı. Kara yakalandım baya. Burada her yer buz olduğu için çantayı şu anda koyamıyorum. Normalde karın bu kadar yağacağını düşünmediğim için, o akşam bilmediğim için, hava tahminleri tutmadığı için motorun üstünü bir geceliğine örtmemiştim. Ama sabahleyin bir kalktım ki tamamen böyle hani şuralardan anlayacağınız üzere kardı. Sonra üstünü birazcık temizleyip kapatıp buradaki muşambayla Erzurum Dadaşlar Diyarı'na hoş geldiniz. Üzerini muşambayla kaplayıp 2 gündür o şekilde bekletiyordum. Dün akşam motoru çalıştırmam gerekiyordu artık. Çünkü yaklaşık 4 gündür falan çalışmıyordu motor. Teklemeden de çalıştı. O konuda gerçekten çok mutluyum yani dün akşam. Bugün için hazırladım biraz. O yüzden buralarında çok fazla böyle buz vesaire falan yok diye eşyaları hazırlayacağım ben. Erzurum'un merkezindeyim, bu tarihi Yarımada'ya çok yakın bir yerde. Atlas Otelde kaldım. Otelin sahiplerinin başka bir oteli daha var. Oranın kahvaltısı falan böyle efsane bir kahvaltı. Şimdi kahvaltıya oraya gideceğim hazırlandıktan sonra. Sonra da artık yola çıkacağım. Allah aşkına şurası buz tutmuş. Düşmeden, kaymadan, Allah'ın izniyle görüntüme bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sıkıntı şu ki lastiklerin kendinde buz var. Yerlerde olmasının dışında lastiklerin etrafında buz var. Herkes diyor ki bu kız ne yapıyor? Ay soğuktan gözlerim yaşarıyor. Lastiklerin havasında da bir gariplik var. Hissediyorum. Efendim? Çok arabalar. Maşallah çok güzel bir araba. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Nereye gideceğiz? Şuraya girsem mi girmesem mi diye düşünüyorum da yerler biraz sanırım buzlu. Gidebilirsin. Emin miyiz? Kaymaz. Abi izlerini takip edin. Abi kayarsam ne olacak? O zaman park edelim burada bir yere. Sonrası buzlu mudur şuradan sonra? Orası biraz kölge olabilir. Ha. Lokantaya mı gideceğiz? Aynen. O zaman araba Müdavime. burada bir yere bilirsin aşağıda. Abi oralar hep buzlu. Yok zaten indirmeyeceğim de burada bırakayım şuraya.
Şuraya bırakayım ben inşallah. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Başlangıçta İstanbul'dan, öyle diyebiliriz. Yollar nasıl? Birkaç gün önce geldim Erzurum'a. Kar yağmadığı için ayrılamadım zaten de. Şimdi ayrılacağım. Burada falan sıkıntılı da o taraftan mı geldiniz? Bingöl'e gideceğim. Aynen. Buralarda kar da şu anda. Ya yollar açıktır ama dün de güneş vardı çünkü. Burası güvenli midir? Eşyaları falan üstünde bırakmamda bir problem olmaz değil mi? Tamam. Teşekkür. Yola öyle mi gidiyorsun? Böyle gidiyorsun değil mi? Ha böyle. Giymişsin. Giymeyeyim. Maşallah. Soğuk geçirmiyor. Tabii soğuk. Ya biraz geçiriyor aslında da. Hele bak oraya bak öyle. Sürekli yapmış ya kar dolmuş. Onu helal olsun. Teşekkür ederim amca. Dua et. Sen de gömlekle çıkmışsın abi. Sen de aşağı kalır yanın yok. Ben yaşlıyım mecbur diyeceğim. Ben sana yakaladım. Oo güzelmiş pantolonun. Yok iyi bak bu hiç mi Onlar üşütmez evet. Yani bu soğuğun şeyle kış yaşlandı mı çıkıyor görürsen. Evet acısı. Evet biliyorum. Şimdiden çıkmaya başladı zaten de. Sana maşallah. Teşekkür ederim. Ya kaymıyor değil mi? Yani kayıyor. Arabadan daha çok kayar. Daha çok kayar. İki teker çünkü. Tabii, Ama işte olabildiğince... Dikkatli işte kullanmaya çalışıyor. Aynen. Olabildiğince Sağ olasın abim. Hayırlı günler. Valla iyi ki o yola girmemişim. Baksana şuraya, her yer buz. Geleceğim yol şurasıydı, her yer buz. Çok mantıklı, en mantıklı karar. Şurası. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Oh sana. Şimdi ben kahvaltıyı yaptım. Ön tarafta Zeki abi var. O benim Atlas Otel'in ve kahvaltı için gittiğim restoranın sahibi. Kahvaltıyı yaptık birlikte, sağ olsun. Gerçekten burada çok güzel ağırladı beni. Burada başka bir otelleri de var benim kaldığım otelin dışında. O otel daha böyle 4 yıldızlı falan otel. Çok güzel otel. Çatalkaya, yanlış olmasın. Eğer ki Erzurum'a gelip de nerede kalacağım diye düşünüyorsanız gerçekten nacizane tavsiyemdir. Şey falan değil. Hakikaten çok güzel yer yapmışlar. Deprem zamanı da burada o otellerinde bir sürü kişiyi ağırlamışlar. Yardımcı olmuşlar, sağ olsunlar. Şimdi asıl söyleyeceğim şeye geliyorum. Şimdi yola çıkacağım, fakat yola çıkmadan önce şimdi Erzurum'da çok böyle bilinen ve bilinmeyen diyeyim bir yol var. Belki daha öncesinden haberi olan vardır. Bir yol var. Baktığında yokuş yukarı gibi duruyor. Ama orada aracı boşa aldığında yokuş aşağı doğru geliyor. Yani yok böyle bir göz yanılması mı, yoksa işte manyetik bir alan falan mı diye bayağı bir konuşuluyor. Arabayla daha öncesinden deneyenler oluyor. Onu ben bir acaba motorda da oluyor mu diye mesela hem yolu göreyim hem de motorda bir de deneyeyim diye. Yola tamamen çıkmadan önce bir oraya gidip orayı göreceğim. Ondan sonra Bingöl'e doğru devam edeceğim. Bu arada kalenin kenarındayız. Şurası Erzurum Kalesi. Şurası da Çifte Minareli Medrese. Ben buraları kendim gezdim de içerileri yani çekim yapmadım. Hem gerçekten çok soğuk hem de çekim yapmak için çok vaktim olmadı. Zaten birçok yerde bunlarla alakalı bilgi bulabileceğiniz yerler. Mesela Çifte Minareli Medrese'nin hikayesi, hani aklımda kalanıyla söyleyeyim. Bir tarafını usta yapıyor, bir tarafını çırağı yapıyor. Ama işte çırağı çok güzel yapıyor. Herkes çok beğeniyor. Sonra çırak ustasına böyle işte çay getirmesini falan söylüyor, işte bana çay getir gibisinden. Ustası bir laf ediyor çırağa. Çırak da vicdan azabından minareden atlıyor. Ondan sonra o minareden atlayınca ustası da üzülüp vicdan azabından o da atlıyor falan. Böyle bir yarı gerçeğimsi bir hikayesi var görünüyor. Ay yol o kadar parlıyor ki şu anda göremiyorum hiçbir şey. Hakikaten ya, karlı bir şehrin havası çok farklı ve güzel oluyor. Tatlı yani. Ben bu doğu taraflarını böyle karlı haldeyken ayrı seviyorum. O dediğim yola gitmek için Abdurrahman Gazi Türbesi'ne doğru döndüm. Onun oralarda bir yerdeymiş. Ama burada kartopu bile oynanmıyor ya. O kadar soğuk ki. Motorun üstündeki karları mesela ben işte temizleyeyim falan diye uğraşıyordum.
Ha, elini değdirdiğin anda bir soğuk. Kar zaten soğuk. Erzurum daha da soğuk. Baksana şuraya açmışlar ama ben illa da orayı motorla deneyeceğim diye ısrar ettim. Keşke arabayla gitseymişiz. Zeki abiyle beraber, önde kendisi zaten dediğim gibi. Ha, şu yol galiba. Yol açık mı acaba? Ha, değil. Ben hiç o riski almayacağım. Motoru şuraya bırakacağım. Zeki abi diyeceğim ki abi bunu arabayla değil. Çok akıllıca olmuş abi motorla gelmem, değil mi? Ben buraya motoru sokamam ya, buzlu. Aynen. Baksana direkt şey yapar. Yere yapışır. Yol burası. Burada şimdi mesela normalde şöyle hafif yukarı doğru gözüküyor. Hı hı. Ama aşağı doğru mu gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Şu anda el freni çekili. İndirsem gidecek. Ha. Arabayla deneyelim mi o zaman? Şimdi arabaya geçiyorum. Burada bir aynı zamanda yazıyordu galiba. Diyor ki aracı durdurunuz diyor. Vitesi boşa alınız. Frenden ayağınızı çekiniz. Denemeye başlayabilirsiniz diyor. El frenini çektim. Vites şu anda boşta. Birinci vitesi alıyorum. Ben götürüyorum şu anda. Şu anda boşa aldım. Gidiyor mu? Aha, gitmeye devam ediyor. Şu an normalde aslında baktığımda tam olarak gidecek bir yerde değil. Yokuş yukarı gibi duruyor ama yerlerin işte karına, kışına, buzuna rağmen şu anda bildiğin gidiyor. Ayağım hiçbir şey değmiyor şu anda. Ama şu anda bildiğim bak yokuş yukarıymış gibi duruyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Bayağı da gidiyor ha. Şimdi arabayı çeviriyorum. Şimdi bak. Normalde baktığımda aşağıya doğru bir yokuşmuş gibi duruyor. Buradan salsan gidecek gibi duruyor, değil mi? Şimdi vitesi boşa aldım. Ayağımı da çektim şu anda. Araba durdu. Ayağım hiçbir şey değil. Şu anda. Araba durdu. Aha, vallahi boşa aldım şu anda. Arkaya doğru gidiyor. Bak hiçbir şey dokunmuyorum. Hakikaten ha. Ama baktığında arka gitmesi imkansız yani. Şu an bildiğin hiçbir şey yapmıyorum. Ayağımda hiçbir şey değmiyor. Ve gidiyor, arka gidiyor. Oluyormuş yani. Neyse böyle. Şimdi ben birazdan yola da çıkacağım için güneşi çok fazla kaçırmayayım diye fazlaca vakit harcamayacağım. Böyleymiş, oluyormuş. Motorla denemek istiyordum ben. Motor buraya sokamadım. Yerler buzlu. Tekrar motorumu atlayıp devam ediyorum yola. Bingöl'e doğru. Yalnız bu yolun gelişi açık, gidişi değil. Ben aynı yoldan tekrardan ters istikamette mecburen devam ediyorum dönmeye. Karşıdan gidemem çünkü kayarım direkt. Şimdi buradan artık Bingöl'e doğru devam edeceğim. Giderken de Çat'tan geçecek olan yolu kullanacağım. Orada da 2 tane yüksek geçiş noktası var. Soğuk olacak ama yollar açıktır diye düşünüyorum. Yollarla alakalı bir tedirginliğim yok. Sadece güneş kaybolmasını istiyorum. Palandöken Kayak Merkezi diyor. Şu taraf Palandöken, o taraftan gördüm ama çok bakamıyorum. Dümdüz devam. Devam. Tamam. Şuradan. Tamam. Teşekkür ederim abi. Sen de inşallah. Tamamdır. Sen de her zaman ne için olsa arayabilirsin. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Zaten var mı? Bir fotoğraf çekeyim mi? Olur. Sağ olun, iyi günler. Da ilginç ha. Herkes o kadar alışık ki böyle karda, kışta araç kullanmaya falan. Ki iyiyimdir yani, iyi araç kullanırım. Ona rağmen sokmam yani, risk almam. Adamlar peynir ekmek gibi yiyor yolları. Bak şu karşıda atlama kuleleri var. Palandöken bu tarafta kalıyor, şu tarafta bir yerde.
Türkiye'de sadece burada var galiba atlama kulelerinin olduğu yer. Bu hatta bir yarışçı vardı. Dünya şampiyonu oldu. Bayağı güzel bir performans sergilemişti. Tabii bizim Türkiye'de bunlara çok önem verilmediği için, desteklenmediği için dünyanın sayılı atlama yerlerinden bir tanesiymiş, en yükseklerinden sanırım. Atlayınca buraya geliyorsun, buradan yola mı düşüyorsun, nedir? Öyle bir havası var. Abi. Bayağı bildiğin garda kışta Erzurum'a geldik motorla ya. Gerçi hiç yapmadığım şey değil. Alışığım ben ama umarım yol üstünde benzin alabileceğim bir yer vardır ha. Ya şu yanlarımdan soğuk geldikçe şu kaporta kısımlarım, şuram ve şuram donuyor şu anda. Aşırı soğuk. Çok soğuk ama çok güzel. Donuyorum şu anda ama çok güzel. GoPro gene aksiyon kamerası gibi davranmayarak %100 olan şarjını %0 gösterdiği için yol boyunca GoPro'dan çekemiyorum. Fakat şöyle bir yere geldim. Çok hoş görünüyor burası. Burası Tuzla Çayı'ymış. Şu anda ben Çat tarafındayım. Tuzla Çayı olarak geçiyorum. Mavilikle olunca böyle Norveç taraflarında bir yerleri falan andırıyor görüntüsü. Etrafa bak. Böyle işte ben saatlerdir etrafımda buzlarla kaplı bir alanda sürüyorum. Buz gibi. Bingöl. Çok soğuk be. Sanki işimiz gücümüz yokmuş gibi bir de GoPro'nun sıkıntısıyla uğraşıyorum. Delireceğim ya. Eldiveni çıkarmadan değiştirmeye çalışıyorum. Yarım saattir şarjını değiştirdim ama şu manzaraya değerdi. Yani şu manzarayı gördükten sonra dedim ki artık değişti Salih. Bir de birazcık rakım olarak da azaldı. Çok şükür. Bir tık daha rahatladım. Bayağı soğuktu. Çok soğuktu. Hala da çok soğuk da yani hani. Bilmem ne yaylası geçidi 2380, 2400'de 2400 rakıma çıktım mesela. Oradan tekrar indim. Şimdi de Çat'a henüz gelmedik sanırım. Ama az kaldı. Demin Tuzla Çayı diye bir yerden geçtik. Bir su birikintisi vardı, çok hoş. Burada da böyle küçük küçük göletimsi şeyler oluşmuş. Neyse, bugün atlattıktan sonra umarım bu kadar soğuk haliyle bir daha karşılaşmayacağım diye umuyorum. Aklımda Bingöl'den batıya doğru gitmek, Kayseri'ye uğramadan Kapadokya taraflarına gitmek var. Biraz kendimi toplamam için dinlenmem gerekiyor. Orada bir yerde dinlenip aşağıya Mersin'e doğru inebilirim gibi geliyor. Şuraya bak ya. Güneş tepede ama ısıtmıyor. Kar olmayan hiçbir yer yok şu anda karşımda. Her yer kar. Bütün tepeler. Bingöl de böyle mi acaba? Elcik ısıtmaların yani ısısının var olduğunu yeni yeni hissediyorum. O kadar soğuktu yani. Çat'a geldik. Bu kadar. Küçük bir yermiş. Umarım böyle durup dinlenecek, sıcak bir şey içecek bir yer vardır. Çünkü bayağı bir üşüdüm. Her yer çamur ya. Şöyle bir itemimizi buldum. İçeride birazcık ısındım. Şimdi şöyle bir farklılık. Ulan deminden beri güneş açaydın ya. Şöyle bir şey oldu. Ben şu anda Çat'a geldim. Bingöl'e 140 kilometre falan var. Lakin bu saatten sonra dediler ki yerdeki buzlanmalar, yani yarım saate buradan 18 kilometre sonra bir geçiş daha varmış. Yüksek High Pass geçidi. Dediler ki orası çok soğuk olur. Yarım saate kadar da ayaz başlar. Gidemezsin dediler. Buzlanma da başlar dediler. Çat öğretmen evine geçiyorum şu anda. Öğretmen evinde kalacağım. Ben Karlıova'ya kadar giderim diye düşünüyordum en kötü. Ama Karlıova'ya da bir 50-60 kilometre falan var. Bir saat sürüyor. Ayaz başlayacak dediler.
O yüzden hiç riske atmadan ben sakin sakin çatta kalayım. Yarın devam ederim. Çünkü büyük bir baş ağrısı var. Fazlasıyla hastayım yani şu anda. Pardon. Kolay gelsin. Öğretmen evi ne tarafta acaba? Öğretmen beyaz bina var ya. He. Onun yanı hemen. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Tatlış bir yermiş ha. Oha. Kadın dinlenme evi mi? Öğretmen evi. Kadın dinlenme evinde duramaz mıyım ben? Ay. Ay. Lan. İyi ki motoru sokmamışım buraya. Full buza. Ay. Erzurum'dayken bir tane Instagram'dan takip eden arkadaş tanıdı, arabayla geçerken fotoğraf çekti. Instagram'da paylaşıyor, diyor ki biz düz yolda yürüyemiyoruz. Salih motorla yola devam ediyor. Düz yola girince ben de yolda yürüyemiyorum. Kolay gelsin. Aramıştım ben demin. Yan tarafta kadın dinlenme evi tarzında bir şey. Orası da otel gibi mi? Değil. Yani. Mesela orada Cüneyt'in Irak köylerden gelenler orada kalıp dinlenirler. Akşama tekrar yerlerine dönürler. Ha şey gibi değil yani. Böyle akşam kalmalı değil. Anladım. Tamam. Değişik bir gece oldu gerçekten. Erzurum'un Çat ilçesi küçük bir yer. Oldukça küçük bir yer. Dün akşam yemek yiyecek bir yer bulamadım mesela. Ya illaki vardır da belki saatle alakalıdır. Bardak noodle falan aldım. Bu sabah kahvaltısına da şöyle şeyler aldım. İşte burçaktır vesairedir. Saat şu anda 10.30, 11 gibi falan çıkacağım yola. Olup birazcık daha havanın ısınmasını bekliyordum. Çünkü bayağı soğuk. Akşamleyin çok fazla soğuktu. Buraya zaten üşümüş bir şekilde geldim zaten. Şimdi kışın soğukta kullandıktan sonra en azından benim akşamları gelip iyi şekilde ısınıp böyle işte hani karnımı ve sırtımı özellikle ve bacaklarımı ısıtıyor olmam gerekiyor. Fakat ben dün buraya geldiğimde kaloriferler yanmıyordu. İşte ha 1 saate ha 2 saate vesaire diye bütün gece yorganın altında titreye geçirdim açıkçası. Böyle durumlarda nasıl ısınmayı sağlıyorum? Akşamları sürekli işte çalıştığım için şu bayağı iyi ısınıyor bu arada. Acer kullanıyorum. Çok ısınıyor. Bilgisayar da çok ısınıyor. Kendi de çok ısınıyor. Öyle olunca bilgisayarı kucağıma alıyorum. Bunu da böyle karnıma koyuyorum. O şekilde ısınıyorum. Öyle geçen bir gece oldu. Değişik bir şeydi. Ama o böyle ısınma olayını hissedemedim. O yüzden çok da iyi kalktım söylenemez. Ama yapacak bir şey yok. En azından kendimi Bingöl'e kadar atabilirsem Bingöl'den sonra işim daha da kolaylaşacak. Ve bakacağız. Birazdan yola çıkacağım. Ben kahvaltımı yapayım. Öyle. Bakalım bugün yolda bizi neler bekliyor. Nerede o? Bıdık. Hay ben senin popunu yiyeyim. Şuna bak. Evet, şu anda Çat'tan ayrılıyorum. Bingöl'e doğru yola çıkacağım. Yeğenim bu kameradır. Ola havuz. Filtre kahve abi. Ne kahve? Gavur kahvesi. Gavur? Gavur kahvesi. Valla ben gavur içmeyeyim. Valla şeker olsa hoştur ama şeker yok için. Erzurum sınırı burası oluyor galiba. Erzurum sınırı içine girer girmez kar başlıyor.